Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ne paylaşacağız? Bugün sizlerle zeytin budamayı paylaşacağız. Tabii zeytin budama vakti geldi ve geçti. Ben tabii hepsini budamayacağım ama bir kısmını budayacağım. Bir kısmını da toplarken budadık. Tabii zeytinleri genelde budarken ikiye ayırmak lazım. Yani 5 yaşına kadar olan zeytinleri ayrı düşünmek, 5 yaşından sonraki zeytinleri de ayrı düşünmek lazım. 5 yaşındaki kadar olan zeytinlerde genelde şekil budaması yapmak lazım. Çünkü bunlar tam daha meyve vermeye başlamadığı için önce bir iskeletini oluşturmak lazım. Yani bu zeytinlerin, küçük zeytinlerin. Büyük zeytinlerde ise genelde hani onlar meyve vermeye başladıkları için onlarda da meyve budaması yapmak lazım. Şimdi küçük zeytinlerimizi tabii öncelikle omuz hizasına kadar, yani yerden omuz hizasına kadar çok dal bırakmamak lazım dışa doğru. Yani altında gezerken rahatlıkla gezmemiz lazım. Eğer ki yani 1 metrede ya da işte yarım metrede sağa sola dallar çıkarsa o zeytinlerin içerisinde, yani aralarında hem biz dolaşamayız, rahatlıkla toplarken zorlanırız. Eğer ki bakımlarını traktörle falan yapıyorsak da traktörün girmesi de güç olacağı için zeytinlerimizi öncelikle yani omuz hizasına kadar, belli bir yüksekliğe kadar yani dal bırakmamak lazım. Zeytinlerimizin hava alması gerekiyor. Ara dalların arasının açılması gerekiyor. Yine güneş görmesi lazım. Güneş görmediği zaman zeytinlerimiz yani meyve vermezler. Verseler de kalitesiz, zayıf meyveler olur. Onun için zeytin budarken dikkat etmemiz lazım. Şimdi malzeme olarak budamaya geçmeden önce neyimiz var onları da tanıtayım. Budak makası ve testerem var benim. Tabi başka da malzemem yok. Bunlarla buduyoruz. Yani şu testerem küçük ama büyük dalları da çok rahatlıkla kesiyor. Bunları dezenfekte etmek lazım. Tabi budamaya başlamadan önce yine ağaç değişikliği yaparken de ola ki yani bazı ağaçlarımızda ne olabilir? Hastalık olabilir. Hastalığı başka ağaçlara taşımamak için ne yapmamız lazım? Bunları da dezenfekte etmemizde fayda var. Tabii ki ben genelde çamaşır suyu kullanıyorum. Yani 1 litre suya ne yapıyorum? İşte 1 kilo suya diyelim 100 gram çamaşır suyu damlatarak, çamaşır suyu koyarak bunları dezenfekte ediyoruz. Tabi piyasada dezenfektanlar var. Alınabilir onlar ama ben o tip şeyleri yapmıyorum. Çamaşır suyuyla idare ediyoruz. Şimdi bir ağacımızın yanına geçerek örnek budama yapalım. Şu ağacımıza baktığımız zaman böyle arasının biraz kapalı olduğunu görüyoruz. Mesela buradan şu dalı bir keselim. İleride belki şu dalı da kesmemiz gerekiyor. Çünkü bu da içeri doğru gitmiş. Tabii daha önce zeytinleri çok budamayı bilmiyorduk ama zamanla öğrendik. Tabii eskiler der ki
Yani bir kuş girdiği zaman zeytinin içine kuş, yani diğer tarafa rahatlıkla uçabilmeli derdi. Fazla bunu keselim. Şöyle. Mesela şuralar çok yoğun görünüyor. Şu dalları şöyle kesmek lazım. Şurayı açalım. Şöyle görüyorsanız, evet, şöyle araları açmak lazım. Yine şöyle şu dalı alalım buradan. Şöyle zeytinimizin yine şurayı keselim. Gerçi dışa doğru gidiyor ama yine şöyle baktığımız zaman burada da zeytinimizin dallarının birbirine girdiğini görüyoruz. Yani buraları da açmak lazım. Bu dalları açtığımız zaman yani zeytinimiz de nasıl olur? Daha iri olur. Yani evet. Şöyle araları, tabii bizim bahçemiz küçük, bayağı bir ağaç var. Bazıları kendiliğinden bitti. Bazılarını da biz diktik. Tabii küçükken alanını çok hesaplayamadık. Ağaçlar büyüyünce yani bahçe tamamen kapandı, güneş görmez oldu. Evet. Yine şu dalı da alabiliriz. Bakınız burayı şöyle seyrelttik yani. Mesela şu dallar şöyle baktığımız zaman yani yapraklar kıvrılmaya başlamış. Çok güneş almadığı için. Bu tarz böyle güneş almayan yerleri iyice açmakta fayda var. Yine şuraya da baktığımız zaman bayağı dalların birbirine girdiğini görüyoruz. Bunları da ne yapalım? Biraz açalım. Mesela şunu keselim. Şöyle, evet. Zaten şurada da bir zeytin var. Birbirine girmiş bayağı. Evet, şunları alalım şöyle. Yine şurada 3 tane bir dal var. Şu ortadakini keselim ki ara açılsın. Testeremizi alalım. Evet, şu dalı da şöyle ortadan alırsak ara açılmış olacak. Bir de dalları keserken dibinden kesmeye dikkat etmeliyiz. Dibinden kesmek lazım. Yani sıfır kesmek lazım. Sonra sıkıntı olabilir. Bunlar ağaca zarar verebilir. Evet, burada açılmış oldu. Tabii tepeye doğru gidiyor şu iki dalda. Onları da uçlarını aslında kesmek lazım ilerleyen zamanlarda. Evet, zeytinimiz şöyle uzaktan baktığımız zaman bayağı bir açıldı. Yani deminki gibi değil. Altta arada yine açılacak yerler var. Bayağı bir ferahladı. Şöyle zeytinimiz sanki her taraftan böyle bir hava ve güneş alıyor gibi bir
durum ortaya çıktı. Evet, yani bu zeytinimizi güzelce budadık. Kıymetli izleyenlerim, şöyle şu zeytinimize baktığımız zaman böyle yapraklarının kıvrıldığını görüyoruz. Yani bu güneş almadığının işareti. Çünkü şurada büyük bir neyimiz var? İncirimiz var. Bunun dallarını tabii bir kısmını kestim. Şöyle görüyorsunuz. Zeytine zararı oluyor diye. Yine şurada vardı 2 tane dal. Onları da kestim. İşte bunun gölgesi düştüğü için incir ağacının böyle yapraklar kıvrılmış. Tabii toplarken de ben dikkat ettim bu ağacımıza. Böyle meyveler zayıf kalmış yani. Bu gölge olayına dikkat etmemiz lazım. Yani ağaçlarımız mümkün mertebe güneş almalı. Şu dalı da bir keselim. Şöyle arayı açalım. 2 dalın arasında kalmış. Bunu da kesersek ağacımız, dal kesmekten çok korkmamak lazım esas. Çünkü ya sonuçta ağaçlar çabuk büyüyorlar. Mesela şu dalımız da toplarken kırılmış galiba. Bunları böyle dipten kesmek lazım. Evet. Bakınız bu dalı da kestik. Evet, orayı açmış olduk. Şöyle daha güzel oldu. Tabi bunları toplarken az önce de ifade etmiştim. Budadık ama tekrardan bir gözden geçirmekte fayda var. Yine bazı zeytinlerin diplerinden sürgün çıkabiliyor. Mesela bunun dibinden çok şuralardan sürgün çıkıyor sürekli. Kestim bak, bir tane şuradan çıkmaya başlamış. Bunlara da dikkat etmek lazım. Mesela şu obur diye tarif edilen bir dal. Bunu da buradan keselim. İçe doğru gidiyor zaten. Yine şuraya da bir baktığımız zaman şu dalla burada, bakınız şöyle uzaktan göstereyim. Şu dalda burada fazla gibi duruyor. Bu arayı da açalım. Şöyle keselim bakayım bunda. Evet, zeytinimiz bir rahatlasın. Şunu da kesmekte fayda var. Yani bu da bunun üstüne binmiş. Bunu da şuradan keselim. Keskin ama biz sürekli yapmadığımız için senede bir ağaç buluyoruz. Evet. Bunu da kesmiş olduk ve zeytinimiz ferahladı. Şöyle yine ben uzaktan göstereyim. Evet, zeytinimizi ferahlattık. Şu dalda yine bakınız böyle kestiğimiz dalmış. Evet. Tabii amacımız sizlere örnek bir budama göstermekti kendimce. Tabii herkesin bir kendine göre doğruları var. Ama mantık nedir? Böyle tekrar toparlayacak olursak
bütün dalların güneş almasını, hava almasını sağlamak. Yani çok sık bırakmamak dalları, hem meyvelerimiz küçük olur, gelişmez, hem de her yıl meyve vermez. Yani dalları sık bıraktığımız zaman onun için seyrek budamak lazım. Yani dalların arasını açmak lazım. Yine 5 yaşına kadar olan zeytinleri şekil budaması, 5 yaşından sonraki zeytinlerimizi de meyve budaması yapmak lazım. Evet, bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.